Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Ekranda da gördüğünüz gibi tatlı bir pembe renk var elimde. Bununla kız çocuklar için bir yelek çalışacağım. Umarım sizler de benimle beraber çalışırsınız. İpim ince bir ip. Nako bebe 100 gramı 360 metrelik bir ip. Renk numarası 2197. Tabi sizler farklı renkte, farklı marka iplerle çalışınız. Benimle aynı renkte, aynı marka çalışmak zorunda değilsiniz. Ben elimde olan iplerimi kullanıyorum. Siz de elinizdeki olan iplerinizi değerlendirin arkadaşlar. 100 gramı 250 metrelik orta kalınlıkta bir iple çalışırsanız benim çalıştığım yelekten daha büyük bir yelek elde edersiniz. Vereceğim sayıya göre. Şişim 3 numara misinalı bir şiş kullanıyorum. Şişime 92 ilmek attım. 17 ilmek, bir yaka, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek. Bir ilmek reglan ayrım ilmeğim. 3, 6, 9, 12, 13 ilmek kol. Bir ilmek reglan ayrım ilmeğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ilmek yeleğimin arka sırt bölümü, bir ilmek reglan ayrım ilmeğim, 13 ilmek diğer kol, bir ilmek reglan ayrım ilmeğim, 17 ilmek diğer yaka. 5 dişte haroşa dişi oluşturdum örgümün ön yüzünden başlamış olduğum sırayla beraber 1, 2, 3, 4, 5. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden bir sıra yine haroşa çalışacağım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. Haroşa ilmeklerimi ben ters çalışıyorum biliyorsunuz. Bu şekilde devam ediyorum nereye kadar? Şu mor ayraca kadar. Burada yaka düşürme tekniğini çalışacağım. Mor ayraca geldim, bakın bu bir ilmeğim reglan artırım ilmeğim. Örgümün arka yüzündeyim. Burada 3, 6, 9, 12, 15, 17 ilmeğim var. Bunun 3, 6, 8 ilmeği ön pat ilmeğime ait. 9 ilmeği yeleğimin beden bölümüne ait. 2 ilmek ördüm örgümün arka yüzünden. Bakın örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Kısa satır tekniğini çalışıyoruz. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Yandaki ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı alıyorum kenara. Bir doluyorum. Bir ilmek düz. Ayracımı alıyorum. İpin katına takılmış ayraç. Bir doluyorum. Kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeklerim düz. Diğer kırmızı ayraca geldim. Ayracımı aldım kenara. Bir doladım. Reglan artırım ilmeğim, bir ilmeğim düz. Bu ayracımı da aldım. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Diğer reglan ilmeğine kadar. Reglan ilmeğime geldim. Ayracımı aldım kenara. Bir doladım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim düz.
Bu ayracımı aldım kenara, bir doladım. Kol ilmeklerim düz. Dolayarak artırım yapıyorum reglanda. Kol ilmeklerimi ördüm. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir ilmek reglen artırım ilmeğim. Bir doladım. Burada 17 ilmeğim vardı. Bakın bir doladım. 2 ilmek ördüm. Burada kaldı 15 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi sıkılaştırdım. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Nereye kadar örüyorum? Diğer yakadaki yaka düşürme ilmeklerine kadar bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 15 ilmeğim kalmıştı. 2 ilmeğimi ördüm. 13 ilmeğim kaldı. Ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Ajur ilmeğime kadar düz ilmeğimle devam ettim. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Reglen artırım ilmeklerimde. Bir doladım. Kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. Ajur ilmeğime kadar geldim. Bir doladım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Bu reglanda nasıl çalıştıysak bu her iki reglanda, diğer her iki reglanda da aynı şekilde çalışalım. Bir doladım, 3 ilmek düz, bir doladım, kol ilmeğini örelim. Bir doladım, 3 ilmek düz ve yaka düşürme ilmeğine kadar gelelim. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 15 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. 13 ilmeğim kaldı. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Daha sonra örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Nereye kadar? Diğer yakadaki kısa satır ilmeğime kadar. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün ön yüzünden burada 3 ilmek reglan ilmeğimi düz olarak bakın ördüm. Bir doladım. 2 ilmek kısa satır ilmeğim. Burada 15 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. Kaldı 13 ilmeğim örgümün ön yüzünden. Bir sefer daha kısa satır çalıştık. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Daha sonra örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Diğer yakadaki kısa satır ilmeklerime kadar. Oraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden kısa satır ilmeklerime geldim. 3, 6, 9, 12, 13 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. Ters olarak kaldı 11 ilmeğim ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım, bir sıkılaştırdım. Ajur ilmeklerime kadar düz ilmeklerimle geldim. Bir doladım. Bu sefer 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. Kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. Ajur ilmeğime kadar. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum.
Bu her iki reglanda nasıl çalıştıysak diğer her iki reglanda da aynı şekilde çalışıyorum. Kısa satır ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 13 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. Kaldı 11 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıkılaştırdım. Burada bir ip uzantısı olsun istemiyorum. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Örgümün arka yüzünden. Bakın bu ajur ilmeklerim de ters. Diğer yaka düşürme ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Reglan artırım ilmeğime geldim. Örgümün arka yüzünden. Burada 3, 6, 9, 11 ilmeğim var. Bunun 8 ilmeği ön pat ilmeğime ait. 3 ilmek alıyorum kısa satır ilmeğimi. Son döngümüzü 3 ilmekle dönüyoruz kısa satırda. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım, sıkılaştırdım. Ajur ilmeklerime kadar düz ilmeklerimle devam ediyorum. Ve ajur ilmeğime geldim. 1, 2, 3 sefer ajur çalıştım. Bir sefer daha çalışacağım. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ajur ilmeğime kadar. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir doluyorum. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Bu her iki reglanda nasıl çalıştıysak diğer her iki reglanda da aynı şekilde çalışıyorum. Kısa satır ilmeklerine kadar örüp geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün ön yüzünden. Burada 11 ilmeğim kalmıştı. 3 ilmeğini kısa satır ilmeklerime alıyorum. 8 ilmeğim ön pat ilmeklerime ait. Son kısa satırı çalıştım. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım, bir sıkılaştırdım. İlmek uzaması olmasını istemediğim için. Daha sonra tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bunu nereye kadar örüyorum? 8 ilmek ön pat ilmeğime kadar örüyorum. Orada ilik yeri çalışacağız arkadaşlar. 8 ilmek ön pat ilmeğime geldim. Bakın. 1, 2, 3, 4 ilmeğini ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir artırdım, bir eksilttim. İlik yerimi çalışıyorum. Daha sonra bu 2 ilmeğimi de ters ördüm haroşa ilmeklerimi. Haroşalarımı ters örgüyle oluşturuyorum. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 2, 4, 6, 7, 8. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra şu ajur ilmeğime kadar haroşa ilmeklerimle devam ediyorum. Ters örerek ilmeklerimi haroşa oluşturuyorum. Ajur ilmeğime geldim. Ajur ilmeklerimle beraber burada 9 ilmeğim oluştu. 4 ilmeğini düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şu bir ilmeğim hep ortada giden sabit reglen artırım ilmeğim. Bir doladım.
Bir ilmek düz ördüm, bir doladım, 4 ilmek düz. 1 2 3 4. Daha sonra kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeklerim, şu 4 ilmeğimden hariç, ters ilmeklerle devam ediyorum. Burada haroşa oluşturuyorum. Ajur ilmeğime kadar. Ajur ilmeğime geldim. Burada 9 ilmeğimiz var. Reglen modelimizde 4 ilmeğini düz örüyorum. 1 2 3 4. Bir doladım. Bakın şu ortadaki giden bir ilmek sabit, reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Ajur ilmeğimle beraber 4 ilmek düz. 1 2 3 4. İpimi öne alıyorum. Yeleğimin arka sırt bölümünü ters ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Bu her iki reglanda nasıl çalıştıysak diğer her iki reglanda da aynı şekilde çalışıyorum. Sıra sonuna kadar 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örmeyi unutmuyorum. Sıra sonuna geldim. 8 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Bakın ters ilmeklerle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimle beraber ilmeklerimi haroşa örmeye devam ediyorum. Bu 4 ilmek, bakın şuradaki düz ilmeğime kadar. Dört ilmek düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4, bir doluyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Modelimiz böyle V şeklinde açılıyor arkadaşlar. Bir doladım. 4 ilmek düz. 1 2 3 4. Daha sonra ipimi öne alıyorum. Aradaki haroşa ilmeklerimi haroşa örüyorum. Ters ilmeklerle. Haroşa ilmeklerimi ördüm. Düz ilmeklerime geldim. 4 ilmek düz. 1 2 3 4. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz. Bir doladım. 4 ilmek düz. Ve sonrasında ipimi öne aldım. Haroşa ilmeklerimle devam ediyorum. Bu her iki reglanda çalışmış olduğum tekniği diğer her iki reglanda da çalışıyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda da 8 ilmek ön pat ilmeğimizi haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Robamızın modeli belirgin olmaya başladı. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafından sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm. Ön yüzüne geldim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. İki, 4, 6, 8. Daha sonra
Reglandaki şu ajur ilmeğime kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. 2 sıra haroşa sırası oluşturdum. Örgümün ön yüzünden şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi düz ilmeklerle devam ediyorum. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. Kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. Diğer reglandaki ajur ilmeğime kadar. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Bu her iki reglanda ve bu kolda nasıl çalıştıysak aynı tekniği diğer her iki reglan ve kolda çalışıyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden görmüş olduğum tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Ön yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 2, 4, 6, 8. Daha sonra düz ilmeklerle ajur ilmeğime kadar devam ediyorum. Ajur ilmeğime geldim. 3 ajur artırmışım. 4. ajurdayım. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ve ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 7 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Bu sırada da aynı şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar gelelim. Bu iki reglanda çalışmış olduğum tekli diğer iki reglanda da ve kolda çalışıyorum. Sıra sonuna geliyorum. Sıra sonunda 8 ilmek ön pat ilmeğimi örüyorum. Sonra örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra ajur ilmeğime kadar gördüğüm tüm ilmeklerim haroşa, bak şu ajur ilmeğime kadar. Bir model bitiyor. İkinci modelin başlamış olduğum sırasında örgümün ön yüzünden bir haroşa sırası oluşturuyorum. Yani her modelde örgünün ön yüzünden şu şekilde 2 diş haroşa sırası oluşturuyorum. Yeleğimin robasında. Ajura geldim. Burada 9 ilmeğim var. 4 ilmeğimi düz ördüm. Bakın şu bir ilmeğim ortada sabit, bir doladım. Bir ilmek reglan ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3,
4 ilmek düz. Daha sonra ters ilmeklerle çalışıyorum haroşa olarak. Ajur ilmeklerime kadar haroşa ilmeklerimi öreyim. Bir, iki, üç, 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. Bir, iki, üç, 4 ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Bu kolda ve her iki reglanda çalışmış olduğum tekniği diğer kolda her iki reglanda çalışıyorum. Yeleğimin arka sırt bölümünde de haroşa ilmeklerimi oluşturuyorum. Sıra sonuna geliyorum. Daha sonra örgümü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka tarafından tüm ilmeklerimi ters ördüm geldim. Robaya şöyle bir bakalım arkadaşlar. Robamız bu şekilde devam edecek. 20 artırım yapıp geleyim. Her modelde 4 artırım. Bu şekilde 5 modeli tamamlıyoruz. Bir model bitiyor. İkinci modelin başlangıcında da haroşa sıraları oluşturuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her modelde de 2 sıra örgümün ön yüzünden haroşa sırası oluşturuyorum. İlik yerimizi nasıl açıyoruz? İlik yerine örgümün ön yüzünden 15 haroşa dişi oluşacak. Arka yüzünden gelirken ilik yeri açacağım. İlk ilik yerini açarken anlatmıştık. Ben şimdi 20 artırım çalışıyorum. Geliyorum. Robada 20 artırım yaptım geldim. 4, 8, 12, 16, 20. 1, 2, 3, 4, 5 model çalıştım. Örgümün ön yüzünden 15 haroşa dişi oluşturdum. Arka yüzünden gelirken ilik yerimi açtım. İlmeklerimi de ayırdım. İlmekleri şu şekilde ayırdım arkadaşlar. Bir ilmek sabit reglan ilmeğimi ön yakaya verdim. Burada da yine bir ilmek sabit ilmeğimi yeleğin arka sırt bölümüne verdim. Bu şekilde ilmeklerimi ayırdım. Sizlere ilmek sayısını da vereyim dilerseniz. 38 ilmek bir ön yaka, 53 ilmek kol, 70 ilmek yeleğin arka sırt bedeni, 53 ilmek diğer kol, 38 ilmek diğer ön yaka. Toplamda elimde şu anda 252 ilmeğim var. Beden ve kol ayrımını çalışmamız için haroşa kısmına geçiyoruz yeleğimizin. Ben bu robayı daha önce de ördüm kanalımda ama çok sevdiğim bir roba olduğu için tekrar sizlere anlatıyorum. Severek örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 8 ilmek ön pat ilmeğimle beraber bakın sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Haroşayı ben ters ilmeklerle örüyorum biliyorsunuz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden bir diş haroşa dişi oluşturdum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle haroşa oluşturuyorum. Bu şekilde örgümün ön yüzünden 3 diş haroşa oluşturup geleyim. Örgümün ön yüzünden 3 diş haroşa dişini oluşturdum geldim.
Dördüncü diş haroşada kol ilmeklerini kapatacağım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 8 ilmek ön pat ilmeğimle beraber tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Kırmızı ayraca kadar. Buraya kadar öreyim. Daha sonra kol ilmeğini kapatacağım. Kırmızı ayraca geldim. Ayracımı kenara aldım. İlmekleri ayırdıktan sonra ayracı çıkarmadım ki bir daha ilmek sayma ihtiyacı duymayayım diye. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. İlmeklerimi ters olarak kapatıyorum. Bu şekilde hem ilmeğimi kapatıyorum hem de bir sıra haroşa elde etmiş oluyorum. Şimdi kol ilmeklerini kapatayım, bu kırmızı ayraca kadar geleyim. İlmeklerimi kapattım. Ayraca geldim. Ayraca alıyorum kenara. Burada bir ilmek kol ilmeğin, bir ilmek de yeleğin arka sırt bölümünden. Bu iki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Kol ilmeğini tamamen kapattım. Bu şekilde. Örgümü döndürüyorum. Kol altı ilmeklerini artıracağım. 7 ilmek artıracağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. Ben artırma işlemimi bu şekilde yapıyorum. Siz de nasıl alışıksanız aynı şekilde yaparsınız artırmayı. Burada ilmek kapatırken bir ip uzaması oluyor. Bu her zaman oluyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Şu şekilde bakın. Buradan ilmek aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu bir ilmek ön pat ilmeğime ait. Bunu dengeledim. Diğer ilmeği de buradaki ip uzantısını önlemek için aldım. Örgümü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi ördüm. Daha sonra hırkamın arka sırt bölümünde ters ilmeklerle devam ediyorum. Diğer ayraca kadar ters ilmeklerimi örüyorum. Sonra kol ilmeklerimi ters olarak kapatıyorum. Yani haroşa sırası olarak örgümü döndürüyorum. 7 ilmek artırıyorum. Tekrar dönüp o 7 ilmeğimi örüyorum. Sıra sonuna geliyorum. Bu kolda nasıl çalıştıysam diğer kolda da aynı şekilde çalışıyorum. İkinci kolu anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geleyim. Sıra sonuna geldim. Bu kolda nasıl çalıştıysam bu ikinci kolda da aynı şekilde çalıştım. İlmek sayılarını hemen sizlere bir vereyim arkadaşlar. Kol ilmeklerini çıkardıktan sonra elimde 146 ilmeğim kaldı. 7 ilmek bir kol altından, 7 ilmek de diğer bir kol altından artırdım. Toplamda 160 ilmek elde ettim. Roba yükseklik ölçümüzü de şöyle bir alalım.
13 santimde roba yükseklik ölçümüz. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafından 7 ilmek ön pat ilmeklerimle beraber tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geleyim. Örgümün arka tarafından ters ilmeklerle örgümü ilerlettim, geldim. Toplamda 160 ilmeğim elimde oluşmuştu. İlmeklerimi saydım. Bir ilmeğim eksik kaldı. O bir ilmeğimi de gizli artırma ile artırdım. Hemen şuralarda bir yerde arkadaşlar. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Bakın 2, 4, 6, 8. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünden modeli kuruyorum. Burada yarım model gidecek. 2 ilmek düz. Bakın haroşanın dibinde. Bir doladım. Artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Düz olarak ipimi öne aldım. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Sizin ilmeklerinizin yönü düzgün ise değişmenize gerek yok. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Burada bir modeli tamamladım. Bir doladım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. İpimi öne aldım. 1, 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir doladım, artırıyorum. Bakın burada eksilttim, burada artırdım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonundaki son modele kadar, nereye kadar? Şöyle bakıyorum. Buradaki şu 3 ilmek düz ilmeğime kadar. Buradan sonrasını sıra sonunda yine beraber çalışalım. Sıra sonundaki son modeli beraber çalışalım dedim. Şöyle demiştim, hemen göstereyim. Şu anda ekrandan belki belli olmayabilir ama ben şöyle bakıyorum. Şu 3 ilmeğden itibaren beraber örelim demiştim. 3 düz ilmekten. Bakın burada 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 1, 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 1, 2 ilmek düz. Buradaki yarım modelim. Ve 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka tarafını döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum.
8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 8 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. Burada ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters. 2 ilmek ters. Ajur ilmeğim de ters. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek almıştım. O da ters. 2, 4, 6, 8 ilmek ön pat ilmeğimden sonra 4 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ters ilmekleri devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve 7 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda 8 ilmek haroşa ilmeğimin dibinde yine 4 ilmek ters. Bunu unutmayalım. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum bu şekilde. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. 8 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sekiz ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada düz ilmeklerim 3 tane olacak. Ajur ilmeğim de düz. 1, 2, 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Bir ilmek düz ilmeğim, bir de buradaki ters ilmeğim. Artırdım, eksildim. Eksilttim. Bir ters ilmek ördüm. Bir düz ilmek, bir ters ilmek. İlmeğimin yönünü değiştirdim. Şişim arkadan taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Burada 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir ters ilmek ördüm. Bir düz, bir ters. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Modelimiz kendini belli etmeye başlıyor yavaş yavaş. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonundaki şu yarım modele kadar. Sıra sonunda yarım modelden itibaren yine beraber çalışalım. Sıra sonundaki şu 3 ilmek düz ilmeğime geldim. Bakın bir doladım. Buradaki modeli çalıştım. 1, 2, 3 ilmek düz. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Ters ilmeklerini. 2, 4, 6, 7, 8. Daha sonra yine örgümün arka yüzünden ilmekler gördüğüm şekilde 1, 2, 3, 4 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Bir de bu 5. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Ters ilmeklerle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 ilmek ters. 1 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 ilmek düz ve tekrar 9 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda 8 ilmek kenar pat ilmeğimi de haroşa öreyim. Sıra sonuna geldim. Ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Bir doluyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Şu ortadaki bir ilmeğim düz. İlmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Burada 3 düz ilmeğim oluştu. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Şu ortadaki sabit bir düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda yarım modeli unutmuyoruz. Daha sonra 8 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sonra örgümün arka tarafından yine beraber örelim. Sıra sonuna geldim. 8 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi ters ilmeklerle haroşa örüyorum. Bu sırada yeleğimin sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerini ters örüyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmekleri ters öreyim. 8 ilmekli ön pat ilmeğimi ters ilmeklerle haroşa örüp geleyim. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka tarafından. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bir modeli tamamladım. İkinci modele geçiyorum. İkinci modelde modellerimiz yer değişiyor. Baştaki ilmeği örmeden aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 2, 4, 6, 7, 8. 8 ilmek ön pat ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters. Burada yarım model demiştim arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu bir düz ilmeğim, tam şu ortadaki bir düz ilmek, şu modeldeki. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters ve 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Biraz rahatsızım arkadaşlar. Videoyu bazen durdurmak zorunda kalıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldıktan sonra bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz. Bir doladım.
2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bu şekilde devam ediyoruz. İlk modelin ilk sırasında nasıl çalıştıysak, bakın ikinci modelin ilk sırasında da aynı şekilde çalışıyoruz. Sadece modeller yer değişiyor. Sıra sonundaki şu yarım modele kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonundaki yarım modele geldim. Burada 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım düz, 2 ilmek ters ördüm, 1 ilmek düz ördüm ve 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, örgünün arka tarafından ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz ve 7 ilmek ters. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz. Sıra sonunda da 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 2 4 6 7 8, bir ilmek düz ördüm. Sonra bir ilmek ters. Bu iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım, artırdım. 1 2 3 4 5 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz aldım. Bir ters ilmek ördüm. Bir düz ilmek, bir ters ilmek. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bu şekilde devam ediyoruz. İlk modelde nasıl çalıştıysak ikinci modelde de aynı şekilde çalışıyoruz. Sıra sonundaki yarım modele kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonundaki yarım modele geldim. Burada 5 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Bir ters ilmek ördüm. Bir düz ilmek. 8 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar 8 ilmek ön pat ilmeklerimi haroşa örüyorum ve diğer ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Geliyorum. Farklı bir teknik yok. İlk modelde örgünün arka yüzünde nasıl çalıştıysak burada da aynı şekilde çalışıyoruz. Yine de şöyle bir modeli beraber örelim, bakın. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz, bir ilmek 9 ilmek ters, pardon, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bu şekilde örüyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım.
8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim ve içerisinden bir düz ilmek alıyorum. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bu ortadaki bir düz ilmeğim sabit düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonunda yine yarım modeli çalışmayı unutmayalım arkadaşlar. Teknik aynı. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Bu sıra sonunda modelde son sıra örgünün arka yüzü, tüm ilmekler ters. Örgümün ön ve arka yüzünden çalıştım, geldim. 2 modeli tamamladım. 2 model bir bütün olarak bir model gibi duruyor şu şekilde arkadaşlar. 3. modeli çalışacağım. 3. modelde ilk modelde nasıl çalıştıysam aynı şekilde yer değişecek ilmeklerimiz. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa öreyim. Daha sonra bakın burada 2 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 2 ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. Ve 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar çalışalım. Daha sonra örgünün arka yüzünden de 8 ilmek ön pat ilmeğim her iki tarafta haroşa örüyorum. Diğer ilmekleri de gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön ve arka yüzünden ördüm geldim. 3. modeli koyduk. 4. model yine bu şekilde. 5. model bu şekilde. 6. model bu şekilde. 7. model bu şekilde. Daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Şöyle yeleğimizin de duruşuna bir bakalım. Ben ne kadar anlatsam da teknik aynı, model aynı arkadaşlar. Ben yeleğimi bitireyim. Düğmelerimi de dikip geleyim. Yeleği bitirdim. Düğmelerini diktim. Geldim. 14 model çalıştım sevgili hanımlar. 5 adet de düğme diktim. Örgünün ön yüzünden 15 haroşa sırası oluşturduk. Biliyorsunuz arka yüzünden gelirken ilik yerimizi açtık. Modelimiz çok güzel. Yeleğimiz çok zarif oldu. Yeleğe ne kadar ip gitti? Bir ip bitti. İkinci ipi burada bağladım. Bir model, bir de haroşa ördüm. Dilerseniz şimdi yeleğimizin beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. 28 santim beden genişliği. Enseden alıyorum. Basen üstü 35 santim. Omuzdan aldığım zaman arkadaşlar 36 santim. İdeal boyumuz genişlik 28, boy 35 oldu enseden. Benim ipim ince olduğu için yeleğim 1 yaş için uygun oldu arkadaşlar. 1,5 yaşa kadar giyer. Siz 100 gram 250 metrelik bir iple örerseniz bu yeleği 3 numarada bir şişle 1 ve 1,5 yaş için değil de 2-2,5 yaş için, hatta 3 yaşa kadar bir yelek elde edebilirsiniz. O artık sizin elinizin yapısına bağlı, örgü şeklinize bağlı. Genellikle zaten 100 gram 250 metrelik ipten örülüyor ama ben bu sefer bu ipi tercih ettim. Harika, çok zarif, çok güzel. Düğmelerimiz derseniz
yeleğe tam uyumlu kız çocuklarımıza. Sizler de bayram geliyor ya arkadaşlar, Ramazan bayramı. Ramazanın içerisindeyiz. Bu arada hepinizin Ramazanı mübarek olsun. Çocuklarınıza bayramda örüp giydirebilirsiniz. İpim Nako Bebe 100. Bu kullandığım ip. Video başında da verdim. Tekrar ediyorum. Aynı ipten örmek isterseniz farklı renklerde, farklı iplerde örebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abonelikler tamamen ücretsiz. Abone olduktan sonra da zil butonunu tüm halinde aktif ederseniz kanalımdan gelen bildirimleri ilk sizler alırsınız. Bir dahaki videolarda ve bir dahaki projelerde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.